Herkese merhaba. Bu videoda Excel'in tabanı yuvarla fonksiyonuyla dinamik gruplama nasıl yapılır sayısal tablolarda bunu göstereceğim. İngilizce kullananlar için floor diye geçiyor. Öncelikle tabanı yuvarla fonksiyonu nedir, ne için kullanılır, ne işe yarar bunu bir kısaca anlatayım. Burada diğer yuvarlama fonksiyonları var Excel'de kullanılan ama bunlar şimdiki videonun konusu olmadığı için daha sonraki videolarda anlatırım. Şimdi tabanı yuvarlayı kısaca açıklayayım. Şuraya odaklanalım. Şu 6.54 sayısı küsuratı da var. Nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle yapalım. Eşittir tabanı yuvarla. Sayıyı soruyor. Sayımız şu. Noktalı virgül anlam soruyor. Şimdi biz burada 1 yazalım. Anlatacağım birazdan. Sonucu 6 olarak döndürdü. Ne demek? Yani 6.54 küsürden küçük 1'in en büyük katı yine 6 oluyor. Yani bütün sayılar 1'in katı olduğu için bunu gitti 6 olarak döndürdü. 6.54 küsürü. Tabanı yuvarla C7 2 yazdığımız zaman bu sefer nedir? 6.54'ten küçük 2'nin en büyük katı nedir? 2, 4, 6. Yine 6 olarak döndürdü. Çünkü 2'nin en büyük katı 6. Bu tabanı yuvarlayacağı için yine 6 olarak döndürdü. Tabanı yuvarla fonksiyonu sayıyı yani şuradaki herhangi bir hücredeki sayıyı anlamla en yakın katına aşağı doğru yuvarlıyor. Bu mantıkla çalışıyor. Tabanı yuvarla 3 seçersek ne olur anlam parametresini. 6.54'ten küçük 3'ün en büyük katı şeklinde yine düşünür. 3'ün katlarını düşünün işte 3, 6 şeklinde. Yine sonucu 6 olarak döndürür. Tabanı yuvarla C7 4 anlam seçtiğimiz zaman ne olur? Burada da sonuç 4 olur. Niye? 6.54 küsürten küçük 4'ün en büyük katı nedir? Yine 4'tür. Kendisidir yani. Burada şöyle de bir şey var. Bir de tavana yuvarla diye bir fonksiyon var. Mesela burada tavana yuvarla seçseydik ne olur? Ona da bir bakalım. Bakın bu sefer 8 oldu. Niye 8 oldu? Bu sefer 6.54'ten küçük 4'ün en büyük katı 8. Yani 8 olacağı için bunu yine 8'e yuvarlıyor ama bu sefer tavana yuvarla mantığıyla 8'e yuvarladı. Çünkü anlamı 4 seçmiştik bu sefer de. Yani umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi bunlar yuvarlama fonksiyonları ile ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. Hepsiyle ilgili. Orada yine anlatırım. Anlamadığınız bir şey varsa yorum kısmına yazarsınız. Evet, son olarak 5 ve 10'u da anlatayım. İşte 6.54'ten küçük 5'in en büyük katı nedir? 5'tir. O yüzden buradaki sonuç yine 5 olarak döndürülüyor. 6.54'ten küçük 10'un katı nedir? 0'dır. Çünkü 0 tabanı yuvarlı olduğu için bunu da 0 olarak döndürüyor Excel. Şimdi biz tablomuza gelelim. Burada ne yapmak istiyorum? Burada benim şuraya yazdığım, C1 hücresine yazdığım aralıkla buradaki müşteriler, satışlar ve gruplamalar yani hangi müşteriler hangi satış aralığında satış yapmış. Şöyle göstereyim. Mesela şuradaki D satışçısı 490 birim satmış. Bu da 400 ile 500 arasındaymış. Niye? Ben buraya 100 aralığı 100 olarak girdim. 50 olarak girseydim bu sefer 450 ile 500 arası grup raporlayacaktı bana. Şöyle yeni bir sayfada devam edip oradan yalnız şuradakileri değer olarak kopyalayayım da tablo oluşturacağım birazdan. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi öncelikle verilerimizi tablo olarak biçimlendirelim. Ctrl L ile kısa yolu seçip
tablom üst bilgi satırı içeriyor diyelim ve tamam diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi şurada yine küçük bir mavi kalp işareti gibi bir şey oluşuyor. Bu bizim tablomuzun tablo biçiminde olduğunu gösteriyor. Zaten şurada da tablo tasarımı çıkarsa anlayın ki bu bir tablodur. Excel mantığındaki tablodur. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu sileyim. Buraya formülü gireceğim. Eşittir. Tabanı yuvarla. Seçiyorum hücremi. Noktalı virgül. C1'i seçiyorum. Burada anlam dediğimiz az önce şurada gösterdiğim anlamı bu sefer biz kendimiz buraya 100 olarak belirliyor. Yani hücreden alması için 100 C1 hücresini seçiyorum. F4'te sabitliyorum. Aşağı doğru çektiğim zaman sabit kalsın. C1 diye. Parantezimizi kapatıyoruz. Shift 6 tuşlarına basarak birleştir diyorum. Noktalı virgül, tire, yine Shift 6. Bu birleştirme yapıyor biliyorsunuz. Yine tabanı yuvarla. Pardon, tabana yuvarla. Parantez aç. Yine B4. Noktalı virgül, C1. F4 ile sabitliyorum. Artı C1 diyeceğim. Niye? Çünkü bu aralık olduğu için mesela 100, 200, 200 ise 300, 200, 300, 300 ise 300 artı 100, 400 şeklinde olması için artı C1 diyorum. Enter diyelim. Bakalım bir hata mı var? Evet. Şurayı da F4'te sabitleyelim. Şurada sanırım bir hata yaptık. Onu bir kontrol edeyim. Tabanı yuvarla dedim. Tabi tablo olduğu için bakın direkt sales diye aldı. Onu şöyle yapalım. Şuradan tabanı yuvarla B4 noktalı virgül C1. Yani bu bütün sütunu aldı. Şimdi bütün sütunu almaması için bunu şöyle yapacağız. Köşeli parantez olduğu için bakın bütün sütunu almış oluyor. Şöyle manuel yazacağım. B4 diye. Evet. Aynı şekilde burada da öyle oldu. Bunu da aynı şekilde B4 diye manuel değiştireyim. Enter'a basalım. Evet diyelim. Değer hatası verdi. Niye? Kontrol edelim. Şurada birleştir koymadık. O yüzden Shift 6 ile evet diyelim. Yine değer hatası verdi. Şurada evet. Şurada bir tire eksik koyduk. Yani daha doğrusu tireyi şeyin dışına çıkardık. İşte böyle iç içe formüller yazarken hem de bu hataları görmüş oluyoruz. Aslında iyi oluyor. Şurada bir çift tırnak koyduk. Ve de birleştir işareti olan şunu koyduk. Evet. Shift 6 ile. Evet. Enter'layalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? %200 arasında satış yapmış. Bu A satışçısı. B satışçısı 250 birim satmış. 200 ile 300 arasında giriyor. Şöyle gelelim. Mesela 1458 birim satmış N satışçısı.
O da 1400 ile 1500 arasına giriyor. Yani burada seçtiğimiz aralık baz alınarak burada bir dinamik bir gruplandırma yapmış oluyor aslında. Şöyle yapalım. P satışçısı da gitmiş. Mesela o da ne kadar satış yapmış olsun. Rastgele bir sayı girelim. 658 satış yapmış olsun. Bakın 600 ile 700 arasını aldı. Niye? Ben burayı 100 olarak anlamı belirledim. Ama mesela 50 olarak belirleseydim bu sefer 600-700 yerine 650-700 arası aralığını verecekti. Yani anlamı daha daraltmış oldu. 40 diyelim. Bu sefer gitti 640 ile 680 arasını aldı. Anlamı ben 40 yazdığım için. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi buradaki yuvarlak fonksiyonların daha detaylı anlatımını başka bir videoda çekeceğim. Orada daha detaylı olarak bu bütün yuvarlama fonksiyonlarıyla ilgili kafanızdaki soru işaretleri giderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.